Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Hipokrat TV sağlık izleyicilerine tekrar selam diyorum. Konuşmamdan önce şunu belirtmek istiyorum. Sağlık konularıyla ilgili çok fazla farklı doktor arkadaşlarla birlikte derli toplu bir sağlık kanalı yapmak istiyoruz. Bu sağlık kanalımızın daha da gelişmesi ve topluma faydalı olması için üye olmanızı bekliyoruz. Lütfen Hipokrat TV'ye üye olunuz. Bugünkü konuşmam kan sulandırıcılar hakkında. Kan sulandırıcılar hakkında ama kan sulandırıcıların neyi hakkında? Şimdi bize hastalarımız geliyor. Doktor bey ben ameliyat olacağım ama aspirin kullanıyorum. İşte stent var koronerlerimde, Plavix kullanıyorum. Ne bileyim Coumadin kullanıyorum. Yeni oral antikoagülanlar var, işte Eliquis kullanıyorum. Ben bunları ne zaman keseceğim, nasıl kesmeliyim diye soruyor. Bu konu aslında çok önemli. Niye önemli? Daha çok yakın zamanda bir doktor arkadaşımızın başına gelen bir olayı anlatarak konuya gireceğim. Arkadaşımız koroner stent sebebiyle Plavix yani clopidogrel kullanmak zorundaydı. Bir ameliyat olacaktı. Bu ameliyattan önce kitapların yazdığı bu ilacı 3 ila 10 gün arasında kesin denir. Ortalaması da 5 gündür. 5 gün önce ilacını kesti. Ameliyatına girdi. Fakat ameliyattan sonra çok fazla bir kanaması oldu. 3-4 ünite kan, trombosit solüsyonu, taze dondurulmuş plazmalar vermek zorunda kaldık. 2 gün içerisinde bu kanama durmadığı için korktuk. Ne oluyor diyor, acaba bir damar mı açıldı, bir klips mi açıldı diye tekrar ameliyata aldık. Fakat ameliyatta açılan herhangi bir damar yoktu. Bir klipste atma yoktu. Ve yaygın mukozal submukozalar kan sızmaları vardı. Dedik ki bu kullanmış olduğu Plavix'e, clopidogrel'e bağlı. Demek ki biz bunu erken kestik. Böyle olunca da ben bunu anlatmak ihtiyacında kaldım. Çünkü hiçbir kılavuzda şu kan sulandırıcıyı şu kadar kesin diye rigid bir söylem yok. Söylemler var. Der ki 5 ila 10 gün arasında kesin, 7 gün 10 gün arasında kesin, 3 gün kesin, 5 gün kesin, 2 gün kesin. Kimi cerrah kesmez. Bu konuda bir fikir birliği yok, bir kılavuz değeri de yok. Biz pratik olarak kendi kılavuzumuzu klinikte muayenehanemize gelen hastalarda yaratmak için şöyle bir yaklaşımda bulunalım dedik. Şimdi bu kullanılan ilaçlardan bir antiagregan grubu var. Yani aspirin ve koroner stent hastalarına koyduğumuz işte clopidogrel, Plavix, Brilinta, ayrıca üçüncü bir ilacımız da Effient yani Prasugrel gibi ilaçlar. Brilinta'nın içerisinde de ticagrelor bulunmakta. Bu ilaçlar stent koyduğumuz hastalarda stent tıkanmasın diye korumak olduğumuz ilaçlar ki en çok karşımıza çıkan ilaçlar aspirin ve bu grup ilaçlardır. Bunlara antiagreganlar diyoruz. Bu ilaçları keserken textbook'lara baktığınızda bu işte Plavix'ti, Brilinta'ydı, Effient'ti baktığınızda 3 ila 10 gün arasında der, ortalama 5 gün der. Biz 5 günde kestik, doktorun midesi kanadı. Demek ki böyle olmuyor bu işler. Kişinin kilosunun fazlalığı, azlığı, beraberinde kullanmış olduğu ilaçları, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ilacın etki süresini arttırabiliyor. Klasik olarak aspirinden başlayalım. Özellikle ufak doz aspirin kullanan hastalarda kesmeyin, ufak doz aspirin altında ameliyat yapabilirsiniz deniliyor ama bizim sütten ağzımız yanmış. Aspirinin her türlüsünde biz 10 gün aspirini kesiyoruz. İkinci grup ilaç, kalp damarlarında stenti olanların kullandığı ilaç ki ben de buna dahilim. Ben de 15 yıldır Plavix kullanıyorum. Çünkü aspirin kullanamıyorum, midemi bozuyor. Plavix kullandığımdan dolayı her sabah tıraş olurken inanın en az 10 dakika kanamam oluyor. Dikkatsiz tıraş olursam. Etkili bir ilaç. Plavix, işte Brilinta, Effient grubu ilaçlar, stent ilaçları. Bunları kullanan hastalarda ilk 3 ayın dışında olanlara söylüyorum. Keserken kitap 7 gün yazar. 7 gün kesin der. Ben 10 gün kesiyorum.
10 gün kesmek lazım. Demek ki aspirini ve bu grup ilaçları 10 gün. Bunu nereden söylüyorum? Çünkü zaten kılavuzlarda bununla ilgili bir kesin rigid bir şey olmadığı için tamamen klinik tecrübemizle ilgili söylediğimiz bir şey. 7 gün ila 10 gün der ama ben 10 günü tercih ediyorum. Birinci grup bu antiagreganlar. İkinci grup ilaçlarımız en meşhuru, en babası, en bilineni Coumadin. Coumadin'in ismini duymayan çok azdır. Çok kullanılan bir ilaç Coumadin. Kullanılandı diyorum. Özellikle kalp hastalarında, ritim bozukluklarında, kalbinde pıhtı, trombüs olanlarda, kalp kapak protezi kullananlarda Coumadin kullanmaktaydık. Fakat Coumadin iki ucu keskin değnek gibi bir ilaç. Dozunu arttırırsınız, kanama olur. Kanamalar da öyle ufak tefek kanama değil, beyin kanaması olur. Ölürsünüz, felç olursunuz. Sindirim sistemi kanaması olur. Kan kaybından kaybolursunuz. Coumadin kullanım alanı şu an daha da sınırlandı, azaldı. Özellikle kalp kapak protezi ameliyatı olanlarda şu an kullanmaktayız ve ciddi romatizmal kalp hastalığına bağlı atrial fibrilasyonlarda Coumadin'i kullanmaktayız. Çünkü Coumadin kullanırken haftada bir, 15 günde bir kan testi yaptırmak gerekir. INR dediğimiz, protrombin zamanı dediğimiz kan testi yapmak gerekir. Bu kan testinin sonucuna göre ilacın dozunu ayarlamak gerekir. Ama bu kan testini yaptıramayacak bir yığın insan var köylerde, kasabalarda yaşayan. Böyle olduğu için de Coumadin kullanım alanı biraz azalmıştır. Peki o azaldı, onun yerine yeni ilaçlar var mı? Evet. Onun yerine daha güvenli, kan testi kontrolüne ihtiyaç duyulmayan yeni oral antikoagülanlar var. Şu an Türkiye'de en fazla 3 tanesini kullanıyoruz. Rivaroxaban Xarelto diye, ki bunun avantajı tek doz olması. Apixaban Eliquis diye, Pradaxa olarak bulunmakta. Dabigatran diye. Bu ilaçlar özellikle Coumadin'in kullanılmış olduğu en çok gerekli olan yer olan atrial fibrilasyon durumunda artık buna döndük. Pulmoner emboli durumunda da gene Coumadin'in yerini almış durumda. Ve birçok hastaya artık bu 3 grup ilaçtan birini başlamaktayız. Bu ilaçların en önemli özelliği Coumadin'e göre kanama riskinin daha az olması ve herhangi bir kan testiyle takip gerekliliğinin olmaması. Yani Coumadin'de kan testi yapmamız gerekiyor kullanmak için. Bu tür ilaçlarda gerekmiyor. O zaman şöyle bir soru. Coumadin'i kesmek için ne kadar? Coumadin'i kesmek için en az 5 gün Coumadin'i kesmek gerekir. Sadece Coumadin için geçerli olan tahlilimiz var. INR, PT dediğimiz test 1,5'un altındaysa hasta ameliyata girebilir. Yani 5 gün kesiyorsunuz, INR'yi kontrol ediyorsunuz. INR 1,5'un altındaysa hasta ameliyata girebiliyor. Diğer grup yeni oral antikoagülanlar, Coumadin'in yerine geçen ilaçlarda bir kan testi yapmak zorunluluğumuz yok. Bunlarda gene kitaplar işte 12 saat kesin, 16 saat kesin, 32 saat kesin der ama işi sağlama almak için 48 saat kesmekte fayda var. Ben hastalarımda 48 saat kesiyorum ama daha sonra geleceğim ve kestik. O arada kanımız sulanması gerekiyor. Ne yapacağız? O konuya tekrar geleceğim. Bir de periferik arter hastalarında, yani bacak damarı tıkanıklıklarında, yani şeker hastalarının bacak damarı tıkanıklığında, kişi yürürken bacaklarında ağrı oluyor, bacağa kan gitmiyor durumlarında silastazol diye bir ilacımız var, Platel diye. Bu ilacı da kullanmaktayız. Bunu da kullanırken en az 48 saat kesmek gerekir. Peki biz bu ilaçları kestik. O dönemin riski var. Ne kullanacağız? İşte bu durumda enoxaparin, yani bu ilaçların iğnesi anlamında değerlendirebilirsiniz. O devreye giriyor. Bu ilaçları kestiğimizde hastaya enoxaparin, yani piyasada en çok kullanılan Clexane başlanıyor ve bunun kullanma durumu da Clexane'ı ilaçları kestiniz, 5 gün 6 gün kullandınız. Yarın sabah da ameliyat olacaksınız 9'da. Bir önceki akşam 9'da iğneyi yapıyorsunuz. Ertesi sabah ameliyata giriyorsunuz. İşte bu ilaçları, tablet olanları kestiğimizde enoxaparin dediğimiz iğnenin kullanma durumu da böyle. Ama bütün hastalara gene de pulmoner emboli profilaksisi, pulmoner emboliyi engellemek için orta ve büyük cerrahi girişimde olan hastalarda
antiembolik çorap kullanıyoruz. Kullandığımız Clexa'nın yarılanma ömrü de 12 saattir. Yani 12 saat sonra etkisi geçer. Diğerlerinin 5 gün, 10 gün gibi uzun zaman olmasına rağmen bunun etkisi 12 saat sonra geçer. Bu ilaçları kesme sürelerimiz böbrek fonksiyonu normal, karaciğer fonksiyonu normal olan insanlar için verilen bir süre. Diyoruz ki Coumadin'i 5 gün kesin, diğer Plavix'i 10 gün kesin. Ama karaciğer böbrek fonksiyonları normal ise böyle. Eğer böbrek fonksiyonu hafif azalmış, yani glomerül filtrasyon hızı 80'in altına inmiş ise, daha aşağılara inmişse, bu ilaçları kestiğimiz sürenin 2 katına kadar uzatabiliriz. Yani 7 gün veya 10 gün kestiğimiz bir ilacı 14 gün veya 20 güne kadar uzatabiliriz. Çünkü böbrek fonksiyonları zayıf olduğundan dolayı ilacın atılımı uzar. Siz normal hastadaki uyguladığınız süreyi uygularsanız hasta gene kanar. Karaciğer fonksiyonları bozuk ise, eğer ilacımız karaciğerden atılıyorsa bu kural onun için de geçerli. Yani 2'ye çarparız. Normal süremiz ne? 5 gün. Karaciğerimiz, böbreğimiz bozuk 10 gün. Normal süremiz ne? 7 gün. Bozuk 14 gün. Bu şekilde uygulama yaparsak hastalarımızı daha emniyetli, daha güvenli, kanama riski çok az olacak şekilde ameliyata veririz. Çünkü ameliyatta hastanın kanaması demek, hastanın çok fazla miktarda tekrar kan verilmesi, TDP verilmesi, trombosit verilmesi, ki bunlar da masum serumlar değil. Hatta ve hatta tekrar ameliyata alınması, bunların hepsi hasta için hayati bir risktir. Bu yüzden bu ilaçları keserken doktorunuza mutlaka ve mutlaka danışarak hangi ilaç olduğunu, ne kadar kesmesi gerektiğini, böbrek veya karaciğer fonksiyonlarının bozuk olup olmadığını belirtmesi gerekir. Bugün sizlere bahsettiğim konu gerçekten benim için önemli, çünkü yakın zamanda bizim başımıza geldiği için bunu anlatmak ihtiyacını duydum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Hipokrat TV'ye abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.